Sevgili dostlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşık olduğum minik bir canavarı inceleyeceğiz. Bu kamerayı çok seviyorum. Fiyat performans olarak en iyi ürünlerden bir tanesi. 2023'e yeni girdik. Bu kamera çıkalı 2 sene oluyor ama bence hala gideri var. Malum her şeyin fiyatı tavan yaptı. iPhone 14 alamayanlar var benim gibi. Bu kamera ona alternatif olabilir. Aslında benim kanal konseptime aykırı bir video. Ama kendi vlog çekimlerimde kullandığım için, arkadaşlarım da sürekli bana ne kullanıyorsun dediği için dedim ki ben de bunu bir YouTube'a atayım. Herkes görsün, beğenirse alsın. Bu arada kesinlikle sponsorluk falan yok. Kendi kullandım. Hatta sahibinden.com'dan ikinci el aldığım bir ürün. İzlemeye devam edin. Görüntünüzün kalitesini artırmayı unutmayın. Çünkü birazdan bunun kamerasını iPhone'un kamerasıyla kıyaslayacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Sevgili dostlar, kameramızın adı Osmo Pocket 2. İşte bu minik canavar. Bunu ben kendim aldım. Kılıfını Amazon.com'dan. Çok güzel bir kılıf, su geçirmez. Şimdi kameranın özelliklerine gelelim. Neden tavsiye ediyorum? Özelliklerini sayayım, siz ona göre alabilirsiniz. 1. 4K'da 1,5 saat kadar çekim yapabiliyor bu durmadan. Yani şarjı bitmezse, yemezse 1,5 saate kadar yapabiliyorsunuz. Yani bu fiyata 4K video çeken kamera bulmak zor. 2 numaralı özellik, benim en sevdiğim özellik şu. Üstünde 3 aks gimbal var. Gördüğünüz gibi bu sallanan küçük şey sizi yürürken, yolda vlog çekerken falan sarsılmazlık sağlıyor. Yani sarsmasını önlüyor. O şekilde bir akışkanlık sağlıyor. Buna stabilizasyon denir. Titremesini önlüyor. Arkadaşlar şu an iPhone'la düz bir şekilde yürüyorum. Stabilizasyonu göreceğiz. Sarsmamazlığına bakacağız. Şimdi Osmo Pocket 2 ile yürüyorum. Stabilizasyonu görüyorsunuz. Aradaki farkı görün diye çekiyorum. İkisini de aynı yerden, aynı açıdan, aynı hızda yürüyorum. Şimdi de Samsung A250 ile yürüyoruz. Çok adil bir kıyaslama olmadı ama sizin belki sahip olabileceğiniz bir telefon diye çekiyorum bunu da. Üç, aktarım kolaylığı. Şimdi şu aparatı var. Bunu böyle kızaklı bir şekilde çekip bunu aldığınız zaman bunu telefona takıyorsunuz şuraya. Telefon bütün görüntüleri hemen hızlı bir şekilde aktarım sağlıyor. Bu çok güzel bir özellik. Dışarıdasınız, bilgisayara gerek yok. Hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Şu kadın da bir susmadı ya. 4 numaralı özelliği bu kameranın mikrofonu. Şu yakamda görmüş olduğunuz wireless mikrofon. Yani dışarıdan aldığınız zaman çok pahalı bir ürün aslında. Bununla mesela sokakta röportaj yapabilirsiniz. Dış gürültüyü önler, rüzgarı önler. Bu güzelliği var. 5 numaralı özellik slow motion. Yani yavaşlatılmış çekim, hyperlapse gibi hızlı çekimler yapabilirsiniz bu kamerayla. Böyle farklı özellikler olan bir kamera. Küçük ama iyi bir kamera. Kameranın fiyatına gelecek olursak bu kamera 2 seçenek sunuyor size. 1. Tek single mod, yani tek mikrofonsuz. 2. Combo paket. Creator Combo diye geçiyor bu paket. İçinde mikrofonu var, geniş açı lensi var, bir de minik tripodu var. Bu şekilde geliyor. Fiyatlarını söylüyorum. Single alırsanız 8.000 lira civarı Amazon'da. Combo alırsanız 10.500 TL civarında. Ama ben bunu 7.500 aldım. İkinci el aldım. Gayet de temiz. 6 numaralı özelliğe geldim. Artık son olsun bu da. Şimdi bu kamera dönüyor böyle tabii ki. Bu YouTube modu, şöyle çevirdiğinizde Instagram modu oluyor. Yani ikisine de içerik üretebilirsiniz. Tam bir vlogger kamerası bu. Instagram'a Reels videosu üretmek isteyenler için güzel bir kamera.
Arkadaşlar bu kamerayı kimlere tavsiye ediyorum? Buna gelelim şimdi de. 1. iPhone alacak parası olmayanlara. Çünkü bu kamera ekonomik bir kamera bence. iPhone 14 ile belki yarışabilir ki seyahat edenlere, vlog çekenlere, YouTube'da benim gibi böyle içerik üretenlere gerekebilir. Mini proje düşünenlere, böyle profesyonel değil de daha böyle evde mesela anneler çocuklarını çekiyorlar falan. O tarz insanlara tavsiye edebilirim. Kime önermem? Düğün videoları çekenlere, gidip profesyonel iş yapanlara önermiyorum bu kamerayı veya iPhone 14 olanlara önermem. Gerek yok çünkü. Bu kameranın ve en sevdiğim özelliği şu, mesela şu an Fujifilm'le çekiyoruz bu videoyu. İnsanlar onunla çektiğimiz zaman rahatsız oluyorlar ama bununla çektiğimiz zaman insanlar anlamıyor. Küçük bir kamera. Böyle gidiyorsun. Mesela ben röportaj yaptım. Gidiyorum böyle insanlara falan. Çok rahatsız olmuyorlar çünkü hissetmiyorlar bu kameranın küçüklüğünden dolayı. Dolu dolu olsun ya her şeyi. İzlenecek çünkü çok izleniyor kamera videoları. Bir tane videom 60.000 izlendi. Fiyat performans olarak kullanım rahatlığı. Bak cebime sokuyorum. Ama şuradan çıkar çek. Arkadaşlar geldik Zurna'nın Zark dediği yere. Kameranın gece performansına. Normalde kameraların gece performansı kötüdür. Bakalım bununki nasıl olacak? Hep beraber görelim şimdi gece çekimlerini. Vapur beklerken. Arkadaşlar kameranın sevmediğim iki özelliğinden bahsedeyim. Birincisi şu diye açılan gimbal bölümü. Çok narin. Dikkat edin çok hassas orası. İkincisi de şarjı. Şarjı hemen bitiyor 4K'da çektiğiniz zaman falan. Powerbank ile gezmek zorunda kalıyorsunuz sürekli çekerken. Sevgili dostlar, videomu burada noktalıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.